Motosiklet dünyasında herkesin konuştuğu o büyük soru artık cevap buluyor. Yamaha'nın yeni Y4 motoru, Toprak Razgatlıoğlu'nu durdurulamaz bir güce mi dönüştürecek? Tayland ve Sepang testlerinden sızan telemetri verileri, Ducati garajında neden derin bir sessizliğe yol açtı? Bu videoda sadece tahminleri değil, sensörlerden gelen çıplak gerçekleri konuşacağız. 2026 sezonu, motorsporları tarihinin en büyük teknik devrimine sahne olurken, Toprak'ın elindeki bu yeni silahın mekanik sırlarını tek tek deşifre ediyoruz. Yamaha'nın yıllardır direndiği, sıralı 4 silindir defterini neden kapattığını ve V4 mimarisinin Toprak'ın o hırçın sürüş tarzıyla nasıl bir kimyasal tepkimeye girdiğini göreceksiniz. Veriler yalan söylemez. Ve bugün o veriler bize çok farklı bir hikaye anlatıyor. Hazırsanız, Yamaha garajının en derinlerine, kimsenin görmediği rakamlara doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu derin analizlere geçmeden önce, bu videoyu beğenerek ve daha fazlası için abone olarak işimizi destekleyin. Kanalımızda sizi burada görmekten mutluluk duyarız. Yamaha'nın yeni V4 motoru, sadece bir silindir dizilimi değişikliği değil, bir felsefe değişimidir. Sıralı 4 silindirin o pürüzsüz ama tork fakiri yapısı geride kaldı. Y4 mimarisi, motorun genişliğini daraltarak aerodinamik sürtünmeyi %4 oranında azalttı. Bu daralma, motorun ağırlık merkezini tam olarak crank milinin 2 santimetre altına çekti. Peki, bu ne anlama geliyor? Toprak, motoru viraja yatırırken artık çok daha az fiziksel güç harcayacak. Sensör verilerine göre motorun yatış hızı saniyede 12 derece artmış durumda. Bu, özellikle viraj geçişlerinde Toprak'a, tur başına 0,1 saniyelik temiz bir avantaj sağlıyor. Üstelik motorun ateşleme sırasındaki o meşhur patlama karakteri, arka lastiğe iletilen gücü daha kesikli ama daha kararlı hale getiriyor. Bu, Ducati'nin yıllardır sahip olduğu o meşhur çekiş gücünün artık Yamaha cephesinde de olduğu anlamına geliyor. Toprak Razgatlıoğlu denilince akla gelen ilk şey, geç frenlemedir. Ancak V4 motorun getirdiği yeni bir avantaj var, motor freni yönetimi. Telemetri çıktıları, Toprak'ın frenleme esnasında arka tekerleği saniyede 150 kez denetleyen yeni bir yazılım kullandığını gösteriyor. Brembo'nun 355 milimetrelik devasa karbon diskleri, yeni havalandırma kanalları sayesinde 800 derece sıcaklıkta bile performans kaybı yaşamıyor. Toprak, rakiplerinden ortalama 15 ile 20 metre daha geç frene asılıyor. Bu noktada oluşan devasa basınç, motorun ön kısmındaki yeni kanatlar sayesinde yere daha sağlam basmasını sağlıyor. Ducati ve BMW verileriyle kıyasladığımızda, Toprak'ın frenleme bölgesindeki yavaşlama ivmesi, saniyede 1,8 G'ye ulaşıyor. Bu rakam, rakiplerinden tam %8 daha yüksek. Yani Toprak, viraja girerken sadece geç durmuyor. Aynı zamanda motorun dengesini bozmadan, viraj merkezine süzülüyor. 2026 Yamaha'nın en dikkat çekici yanı, F1 teknolojisinden ödünç alınan hareketli aerodinamik parçalar. Ön grenajdaki geniş kanatlar, düzlükte 300 kilometre hıza ulaşıldığında, motorun üzerine tam 45 kilogramlık bir baskı uyguluyor. Bu baskı, motorun ön tekerleğinin yerden kesilmesini, yani o meşhur Willy olayını, %15 oranında engelliyor. Anti-Willy sisteminin daha az devreye girmesi demek, motorun gücünün elektronik olarak kısıtlanmaması demektir. Toprak, gazı açtığında motorun şahlanmasını engellemek için arka frene basmak zorunda kalmıyor. Çünkü aerodinamik paket motoru yere çiviliyor. Veriler, Yamaha'nın düzlük sonundaki hızının sıralı 4 silindirli eski versiyona göre tam 12 kilometre daha yüksek olduğunu kanıtlıyor. Bu, Toprak'ın artık düzlüklerde avlanmayacağı, aksine avcı olacağı bir dönemin başladığının en net göstergesidir.
V4 motorun hırçınlığını dizginleyen şey. Yamaha'nın yeni nesil Magneti Marelli beyin yazılımı. Bu sistem, pistin her metresini GPS üzerinden takip ederek, motorun gücünü o viraja göre anlık olarak ayarlıyor. Toprak'ın sürüş stilinde en çok ihtiyaç duyduğu şey olan slide kontrol, yani kayma kontrolü, artık %5 daha hassas çalışıyor. Sensörler arka lastiğin kayma açısını 0,1 derecelik hassasiyetle ölçüyor. Eğer lastik olması gerekenden fazla dönerse, sistem ateşlemeyi kesmek yerine sadece yakıt püskürtme haritasını değiştirerek gücü yumuşatıyor. Bu ince ayar sayesinde Toprak, virajdan çıkarken lastiği yakmadan tam gaz verebiliyor. Test verileri, bu yeni elektronik paketin lastik ömrünü, yarışın son turlarında %10 daha verimli koruduğunu gösteriyor. Bu da demek oluyor ki, yarışın son 5 turunda herkes yavaşlarken, Toprak aynı tempoda devam edebilecek. Dayanıklılık ve yakıt verimliliği, 22 turluk bir yarışta çoğu zaman göz ardı edilen ama sonucu belirleyen unsurlardır. Y4 motor, sıralı 4 silindirliğe göre daha yüksek devir çevirebilmesine rağmen, yeni enjeksiyon sistemi sayesinde %6 daha az yakıt tüketiyor. Bu tasarruf, Yamaha mühendislerinin yakıt deposunu daha merkeze yakın ve daha küçük tasarlamasına imkan tanıdı. Yakıt azaldıkça motorun dengesinin bozulması sorunu artık tarih oldu. Yarışın başındaki 157 kilogramlık ağırlık ile son turdaki ağırlık arasındaki fark, motorun ağırlık merkezini artık değiştirmiyor. Toprak'ın telemetri kayıtları, yarışın başından sonuna kadar aynı yatış açılarını ve aynı frenleme basınçlarını kullanabildiğini gösteriyor. Bu istikrar, özellikle lastiklerin bittiği ve konsantrasyonun azaldığı son anlarda, şampiyonluk puanlarını getirecek olan asıl anahtardır. Yamaha'nın Y4 motor mimarisine geçişiyle elde ettiği ivme, rakip üreticilerin teknik departmanlarında alarm zillerinin çalmasına neden olmuştur. Ducati Corse cephesinde, iki şampiyon pilot, Francesco Bagnaia ve Marc Marquez'den oluşan yeni kadro, Ducati'nin teknolojik üstünlüğünü korumaya odaklanmış durumdadır. Ancak, Marquez gibi geç frenleme disiplininde uzmanlaşmış bir figürün karşısında, Yamaha'nın artan düzlük hızı ve Toprak Razgatlıoğlu'nun mekanik limitleri zorlayan sürüş stili, Ducati'nin mutlak dominasyonunu doğrudan tehdit etmektedir. Aprilia Racing tarafında ise, takıma yeni katılan Jorge Martin, RSGP platformuna adaptasyon sürecini sürdürürken, Yamaha'nın sağladığı teknik sıçramayı yakından takip etmektedir. Sepang testlerinde radar kayıtlarına yansıyan 348 kilometre maksimum hız verisi, Yamaha'nın artık düzlük performansında Ducati ile doğrudan rekabet edebilir seviyeye geldiğini tescillemiştir. Bu sürat verisinin Yamaha'nın geleneksel viraj çevikliğiyle konsolide edilmesi, şampiyona dinamiklerini kökten değiştirecek bir gelişmedir. Diğer üreticilerde ise tablo daha karmaşıktır. Honda, geliştirme sürecindeki kronik elektronik sorunları aşmaya çalışırken, KTM tarafında tüm beklentiler, Pedro Acosta'nın sağlayacağı stabiliteye odaklanmıştır. Telemetri kıyaslamaları ve simülasyon verileri, Yamaha'nın şu an griddeki en optimize edilmiş ve pilot geri bildirimine açık paket olduğunu kanıtlamaktadır. 2026 sezonu, teknolojik denge arayışında olan rakipler için operasyonel açıdan oldukça zorlu geçecektir.